Selamlar, ben Formula 1. Rehber videolarımızın 3. videosuyla ve planladığım kadarıyla son videosuyla birlikteyiz. Şimdi ilk videoda neler yapmıştık? Genel bir arayüze bakmıştık. Hangi asistleri kullanmamız gerektiğine bakmıştık. Onun dışında klavyeyle oynuyorsak nasıl ve controller'la oynuyorsak neler yapmalıyız onlara bakmıştık. Ardından ikinci videomuzda yarış ayarlarına, kurallara, onun dışında işte damage, ne kadar damage yiyeceksin falan onlara bakmıştık. Neler yapmalıyız onlara bakmıştık. Bir yarışı ayarlamayı öğrenmiştik yani. Hava durumu nasıl etkiler falan onlara bakmıştık. Şimdi 3. videomuzla birlikteyiz. 3. videomuz artık bir yarışa girmeden önce ne yapman lazım? En son ona bakacağız ve sıralamaya gireceğiz. Yarışa gireceğiz. Oralarda nelere dikkat etmen lazım onlara bakacağız ve noktalayacağız rehber videomuzu. F1 2021'i derinlemesine en ince detayına kadar bakmış olacağız. Vantilatörüm size geliyor olabilir. Yani vantilatörün rüzgarı değil tabi. Vantilatör size olan güzel berrak sesimin akmasını engelliyor olabilir. O yüzden onu kapattım şimdi, engelledim. Rahatsız etmesin bizi. Şimdi time trial giriyorum. Neden bir yarışa girmeden önce time trial'a giriyorum? Bundan bahsedeceğim. Herhangi bir arabayı alabilirsiniz. Hangi arabayı aldığınızın bir önemi yok. Kuruda mı, ıslakta mı yarışacaksınız? Bu önemli. Eğer ıslaksa şu an sol üstte görüyorsunuz. Tam böyle kafamın üstünde şu an gösteriyorum. Şu noktada dry ve wet. İki tane şey. L1, R1 ile ben değiştirebiliyormuşum. Dry'e veya wet'e alıyorum. Siz ıslak bir yağmurlu bir yarışta yarışacaksanız hemen wet'i takacaksınız. Wet'i ayarlayacaksınız yani bu time trial'da. Ve ona göre yapacaksınız. Biz şimdi en son Singapur ayarlarını yapmıştık. O yüzden Singapur'dan dry ve wet şeyini almak istiyoruz biz. Setup ayarlarını almak istiyoruz. Setup ayarlarını almanın en böyle etkili yöntemlerinden biri burası. Time trial'lar. Singapur'u seçtim. Şimdi yükleniyor. Yapacağımız şey çok basit. Setup'ı ayarlamak bu kadar kolay mıymış diye düşüneceksiniz. Daha çok. Onu söyleyebilirim size. Şimdi bu ekrana geldiğimiz zaman Go to Track deyip piste çıkabilirsiniz ama siz Session Info'ya gireceksiniz. Session Info'ya girdiğiniz zaman 3 tane ana bölüm sizi karşılıyor. Bunlardan sonuncusuyla başlayıp başa doğru gideceğiz. Sonuncusu hangi stok setup'la yarışmak istersiniz? Yani oyunun size sunmuş olduğu 5 tane setup var görmüş olduğunuz gibi. Yüksek sürat setup'ı ve yere basma kuvvetinin fazla olduğu setup. Yani virajlara daha iyi döndüğünüz setup. Hangisiyle yarışmak daha çok istersiniz? Siz ayarlıyorsunuz. Size kalmış. Ama biz bu 5'inin hiçbiriyle yarışmayacağız. Bizim yapacağımız şey bir custom setup olacak. Ama custom setup'ı yapmanın da şöyle bir olayı var. Buradan hiç seçmeden aslında preset 3'te otomatik geliyor. Böyleyken bir sola geldiğiniz zaman bu ekranda henüz arkadaşlarım bir süre yapmamışlar ama arkadaşlarım bir süre yapsaydı onları görecektim. Bu ekranda da dünyada kaç saniyede dönüyorlarmış bu turu ve hangi şartlarda dönüyorlarmış. Mesela bu arkadaşların hepsi şeyi açmış. Mercedes hariç hepsinde yeşil şu simge var ya, motorlar eşit demek. Yani hangi arabayı alırsan al sadece kostüm demek oluyor. Soldan başlayacak olursak 1, 2, 3, 4 diye sıralanan şey adamın derecesi, kaçıncı olduğu, ismi, ardından gelen süresi. Şimdi eskiden F1 2020'de vardı. Bunda da olacak mı bilmiyorum ama hile yapanlar oluyordu. Yani millet 1.51 ile zor dönüyor. En hızlı dönen dünyada 1.51 dönmüş. Adam çat geliyor 1.30 dönüyor mesela. 20 saniye azaltıyor. İmkansız bir şey. Hile yapıyorlar. Ona dikkat edin. Böyle çok aşırı düşmüşse mesela şuraya kadar 1.30'lardaysa 1.20'lerdeyse burada 1.51 ile başlıyorsa ve 1.51 1.52 diye gidiyorsa bir anormallik vardır. O zaman 1.51'den sonrasına bakın, onlar gerçek setup'tır. Diğerleri hiledir. Sonraki kısım
Tarihler. En güncel tarih bizim için en önemlisi. Burada en güncel tarih hangisi? Şöyle bir bakıyorum. Adam 8. ayın 22'sinde yapmış mesela. En güncel tarihlerden birisi bu. Güncel olması önemli. Mesela 3 ay önce de yapmış olabilir. Ama 3 ay önce bir update gelmiştir 3 ay sonrasının için ve sürüş inanılmaz değişmiştir. Anladınız mı? Her şey değişmiş olabilir. O yüzden o setup artık çalışmıyor olabilir. Yeni olması önemli. Sonra geldik. Equal'den bahsettik. Yeşil olan şu işaret sadece kostüm. Aslında hepsinin motoru aynı anlamına geliyor. Motor aynı değilken de zaten Mercedes birinci oluyor görmüş olduğunuz üzere. Bir sağdaki custom setup kullanıyor mu? Kendi ayarlarını yapmış mı yoksa pre-setup'la mı girmiş? Yani normal o 5 seçenekten birini girerek biriyle mi girmiş? Burada mesela bir arkadaşımız o 5 setup'tan biriyle girmiş. Ama diğerleri custom setup yapmış. Sonra biz sağa geliyoruz. İlki traction kontrolün açık olup olmadığını belirtiyor. Biraz aşağı inersek bak burada yeşil olarak mesela yanıyor. Şimdi yeşil olarak yanan şey anti brake, yani fren yaptığınızda kilitlenme özelliği. Eğer frene çok sert asılırsanız tekerleriniz kilitlenecek ve kaymaya başlayacak ya, onu engelleyen bir sistem. ABS sistemi açık demek. Şimdi siz nasıl kullanıyorsunuz? Asistleriniz açıksa asiste açık olan birinden custom setup almanız daha mantıklı. Ama asistleriniz kapalıysa asistleri kapalı olan birinden custom setup almak daha mantıklı. Bu noktada custom setup'ı bu sayede cebinize atıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Ben buradan rastgele birini seçtim açıkçası. Hiç umurumda bile değil hangisi olduğu. Zaten hepsi birbirine yakın tarihlerde yapmış ve yakın süreler yapmış. X'e bastım. Gelen ekranda bu adamı ghost olarak atayabilirim. Yani haritaya ghost olarak atarım ve ona ne kadar yakın gidebiliyorum ona bakabilirim. Profilini görebilirim, süper lisansını görebilirim ve setup'ını yükleyebilirim. Setup'ını yüklüyorum kendime. Setup'ını yükledikten sonra burada biliyorsunuz ki balanced seçmiştik en son ama custom setup otomatik olarak aktif oldu. Custom setup'ın aktif olması bunu başardın demek. Artık o setup'a sahipsin. Üçgene basıyorsun. Save car setup diyorsun ve buraya bir alan açılıyor. Burada mesela wet Singapur yazıyorsun. Birebir aynısını dry'da da yapıp sonra bir de dry Singapur yazarsın. Aynı bu şekilde her haritadan ikişer tane setup cebinde bulunsun. Ama bu setupları seçerken benim gibi hani aldım koydum değil, daha çok al, load yap, sonra bir haritaya çık, biraz gez. Bakalım ne kadar sürebiliyorsun. O setup'ı sevdin mi yoksa başka bir setup denemek ister misin? Ona bak time trial'dayken hazır. Ona göre git yarış. Biz setup'ımızı hazırladık. Artık her şey hazır. Yağmurlu bir havada şeyde yarışabiliriz. Singapur'da yarışabiliriz. Ama biz hemen hızlıca Car and Track Selection'dan Dry'ı seçerek bir de kuru setup alacağız. Kuru setup'ımızı hazırlayacağız. Bu arada her şey bitti ha. Setup işi tamamen bitti. Bu kadar basit. Hiçbir şey yapmana gerek yok başka. Bu arada oyunu aşağıya attı. Bir saniye rica edeceğim. Neden aşağıya atıyor bilmiyorum ama F1'i 2 lira aşağıya atıyor tuhaf bir şekilde. Yani demek istediğim şu ki en son ne diyordum ben unuttum açıkçası ya. Neyse dry'a geldik hızlıca. Ben yine bir setup alacağım. Kimden aldığımın benim için bir önemi yok ama sen mutlaka dediğim gibi bir dene. Time trial açık. Ondan sonra al setup'ını. Tamamen yarışmaya hazırız. Kuru setup'ımız hazır. Yağmur setup'ımız hazır. Eğer yarış yağmurlu olursa yağmur setup'ı alırız. Kuru olursa kuru setup'ı alırız. Muhteşemiz yani şu an, anlıyor musunuz? Sıralama ve yarışlarda sıra. Onun için en son hazırladığımız Grand Prix'e gireceğiz. Hayda, bozulmuş mu o ayarlar? Gerçekten mi? Ben burayı kesebilirim. Hızlıca ayarlayayım. Ardından yine buluşuruz.
Tam öyle çok farklı bir şey yokmuş ya. Burayı kesmeme bile gerek yok. 3 saniye falan sürdü herhalde. Hemen yarışı başlatalım. Short Qualify, yani 18 dakikalık bir sıralama seansı. Sadece bir tane sıralama seansı yaşayacağız. Ardından yarışımız başlayacak. Şimdi bu sıralama seansına girdiğiniz zaman yapmanız gereken ilk şeyden bahsedeceğim kankalar size. Hemen bahsedeceğim. Hemen loading ekranını geçelim hızlı bir şekilde, ardından size bahsediyor olacağım. İlk yapmanız gereken her şeyden önce şu güzel sahneyi görmek. Bayağı bildiğiniz şey var ya. Luna Park şey gibi yani. Bahreyn pisti güzelmiş. Yapmanız gereken ilk şey Session Info'ya basmak. Yine aynı şekilde. Hiçbir zaman direkt bir şekilde piste çıkmayın. Sakın. Yapacağınız en büyük hata bu olur. Toggle diyorum. Race'e geliyorum. Yağmur, 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 yağmur. Yarış boyunca yağmur var. Ama Qualify'e baktığım zaman Qualify normal, standart. O zaman ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz? Yağmur setup'ıyla yarışmanız daha iyi aslında. Yağmur setup'ıyla yarışırsanız biraz yavaş bir süre çıkartırsınız. İlk başta geriye düşersiniz Qualify'da ama yağmur başladığı zaman aşırı bir avantaj sağlarsınız. O yüzden yağmur setup'ıyla gireceğiz bu yarışa. Select Condition, yağmuru seçebilirsiniz ama şu an unutmayın ki sıralama kuru. Kuru ve soft bir lastikle yarışacağız. Ardından yarış başladığı zaman zaten otomatik bize wet'ten artık hangisini tercih edersek. Very wet'se bunu alacağız, normal wet'se bunu alacağız şeklinde düşünün. Bakalım very wet mi? Yarış boyunca yağmur var. Yani muhtemelen very wet'tir. Bak, derecelerden anlamıyorum. Normalde Celsius göstermesi lazım ama Fahrenheit gösteriyor. Fahrenheit 90 normal bir sıcaklık. Bakıyorum şöyle. Air. Hava 80 Fahrenheit'miş. Burada 76'ya düşüyormuş. Çok fazla bir düşüş göstermiyor. O yüzden muhtemelen intermediate alacağız. Ama en önemlisi load car setup yapıp biz ıslak yağmur setup'ımızı alalım. Bu arada kuru setup'ı almayı unutmuşuz biz. Save etmeyi unutmuşuz. İyi ki de yağmur var yarışta. Diyecek hiçbir şey yok yani. Yoksa çıkacaktım, bir daha gelecektim falan. Şimdi 18 dakikalık yarışta ne yapabiliyorsunuz? Buradan sürekli bir şekilde süreleri, ondan sonra kim garajda, orta ekrandan şu tarafta kalıyor. Sizin için şu tarafta kalıyor. Görüyor musunuz? Üçgen ve sarıysa garajda. Onları da şeyde, sol üstte, yarışçıların sağında görüyorsunuz. Üçgense garajda. Kare ise piste yeni çıkmış. Kırmızıysa, yuvarlaksa şu an hızlı turunu atıyor. Yeşilse de turunu bitirmiş, eve dönüyor gibi düşünün, tamam mı? Durum böyle. Zamanı hızlandırabiliyorsunuz falan ama onu bahsetmeyeceğim. Zaten online'da öyle bir şansınız yok. Online'da direkt 18 dakikanın 18'inde oynuyorsunuz. Buradan diğer yarışçıları izleyebiliyorsunuz, takip edebiliyorsunuz ve kameralarını da değiştirebiliyorsunuz şu şekilde. Üst kamerasından da bakabiliyorsunuz nasıl gidiyor falan filan diye. Multiplayer'da oynuyorsanız bu önemli çünkü adam acayip bir süre yapmıştır ve acaba nerede farklı yaptı diye şöyle bir izleyip tartabilirsiniz. Aa, şurayı daha farklı dönersem iyi olur deyip belki onun süresini bile geçebilirsiniz. O yüzden bunu kullanın. Onun dışında burada direkt yarışı geçme muhabbeti var. Burayı boş verin. Buranın da bir önemi yok. Multiplayer'da böyle bir şansınız olmayacak. Go to track diyorum. Park Farm Regulation diyor. Diyor ki Park Farm kuralları var bak diyor. Bir daha setup'ını değiştiremeyeceksin, sen emin misin diyor. Tamam diyorum. Eğer yarışa girersem Park Farm'den dolayı artık iptal. Drive out diyeceğim. Online'da drive out demek zorundasınız. Diğer türlü offline ise eğer böyleyse flying lap diyebiliyorsunuz. Direkt sizi finish'in oraya uçuruyor. Tekrardan direkt hızlı turla başlıyorsunuz. Şimdi saat yönünün tersine bir map. Onu görüyoruz burada. Burada dikkat etmeniz gereken husus, bakın. Yarışta ayarlayamadık ama burada lean ve standart olarak iki tane seçeneğimiz var. Fuel mix'i değiştirebiliyoruz. Fuel mix'i lean yaparsınız ve biraz yakıt korursunuz tur başlayana kadar. Burada işte ön fren
ne kadar, yüzde kaç, bu arada engel olduk. Yüzde kaç öne versin frenle, onu ayarlayabiliyorsunuz ve diferansiyeliniz ne kadar yüksekse arka tekerler virajlarda falan o kadar sert dönmeye devam edecektir. Şurada yavaş olarak gitmeye devam edeyim. Bir de ERS'niz, elektriği harcamanız. Şimdi ERS'yi kontrol edemiyorum bu arada. ERS'yi de ayarladığınız tuşlardan kontrol edemiyorsunuz. Böyle saçma sapan yanlışlar var düzeltilmesi gereken F1'de. Onun haricinde, ama sen ne yapıyorsun kardeşim, göz göre göre vurdun. Size bir şeyler anlatacağız diye oluyor işte. 5 place grid penaltı aldık. Neyse, birinci olur, hallederiz. ERS deploy. Elektrikli motoru kullanıp kullanmadığınız anlamına geliyor. Hot lap olursa işte en hızlı tur için olacak olan gücü size verecek elektrikli motor. Ama non olursa o zaman hiçbir şekilde elektrikli motorunuz şu an çalışmıyor demektir. Bilginiz dahilinde olsun. Eğer hızlı turunuzu atmıyorsanız non yapıyorsunuz. Hızlı turunuza başlamadan önce hot lap'e alıyorsunuz ve benzininizi de standarta getiriyorsunuz. Yapmanız gereken şey bu. Onun dışında sıradaki ekrana geçecek olursak. Bu ekran. İşte az önce bir kaza geçirdik ve duvara vurduğumuzda kanadımız bir miktar hasar aldı. Onu görebiliyoruz. Onun dışında lastiklerimiz yüzde kaç aşında onu görebiliyoruz. Solda ve sağda ve arkada olmak üzere 4 tane. Aynı zamanda renkler var. Bu tamamen hasarla ilgili olan renkler. Bir sonraki sayfada göreceğimiz olan, şu sayfada görmüş olduğumuz artık mavi olan motor kısmı mesela çok soğuk. Azıcık gaza bas ve beni ısıt demek istiyor. Böyleyken muhteşem performans göstermez. Az performans gösterir. Araçtan tam verim alamazsınız maviyken. Aynı şekilde lastikler de mavi şu an biraz ısıtman lazım. Sağ sol yapman lazım. Ve lastiği ısıtman lazım ki güzel bir performans vermeye başlasın lastik. Bak, hemen ısınmaya başladı. Yeşil oldu. Aynı zamanda şimdi 2 tane derece görüyorsunuz. Lastikten oklarla çıkan 2 derece görüyorsunuz. Arkamdan araba geldi. Ona da vurduk. Sorun yok. Her şeye vuracağız bugün. Hiç problem yok. 5 place daha alalım. 10'unculuktan başlayalım. Sorun değil. Şimdi lastikten çıkan oklarla 3 tane şey ifade ediyor. İlki, en üstteki 176 Fahrenheit şu an. Biraz daha yüksek görüyorsunuz ortadakinden. Bu derece lastiğin dış sıcaklığı. Örneğin bir anda şöyle kaydı araba, lastiğin dış sıcaklığı biraz artar. Ama iç sıcaklığının artması biraz daha fazla zaman alır. Yani dış sıcaklık ani bir şekilde ısınıp ani bir şekilde soğuyabiliyorken iç sıcaklığı ani bir şekilde ısınıp ani bir şekilde soğuyamıyor. Bu arada ben yanlış söylemişim. İlki iç sıcaklık, ikincisi dış sıcaklık. Tamamen yanlış olmuş. Onu hemen düzelteyim. Hemen sıkıntı çıkmadan. Olabiliyor böyle şeyler. İlki iç sıcaklık ve iç sıcaklık ani bir şekilde değişmiyor. Yavaş yavaş değişiyor. O dışarıdaki sıcaklığı koruyabilmeye yarıyor. Onun sıcak olması önemli yani. O çok soğuk olursa mesela dıştaki lastikleri ısıtman bir o kadar zaman alacak demektir. Ama bir altındaki, yani ortadaki dış sıcaklığı lastiğin aniden ısınıp aniden soğuyabiliyor görmüş olduğunuz üzere. 200 Fahrenheit'lara çıkıp sonra normal bir şekilde ilerlersen 150 Fahrenheit'lara kadar düşebiliyor bir anda. O lastiğin dış sıcaklığı. Bir altındaki ise frene bastığın zaman arttığını fark ettiğin 4 tekerinde ayrı ayrı fren sıcaklıkları. Şimdi 4 tekerinde fren sıcaklıkları ne anlama geliyor? İşte frenin ne kadar tutacağını aslında sana gösteriyor. Frenini yeterince soğutmazsan frenlerin tutmayı artık yavaşlatır ve bırakır. Bu noktayla ilgilenmene çok gerek yok. Aşınma yüzdesi hiç aslında ilgimizi çekmiyor. Bu kariyerde biraz daha fazla ilgini çekebilir. Kariyerde çünkü belli bir zamanda bir motoru falan değiştiriyorsun. Onu da geçtiğimiz zaman onun dışında anlatılacak pek bir şey kalmadı. Şimdi biz soft lastik aldık ya. Normalde yağmurlu olmasaydı yarış
ve ben soft lastikle ilk 10'a girseydim, kullandığım lastiği, yani en hızlı turumu attığım lastiği bana tekrar takacaklardı yarışa başladığımda. Yani bir miktar aşınmış bir lastikle yarışa başlayacaktım. Niye? Arka tarafla dengeleri koruyabilmem için. Çünkü ben daha hızlıyım ve bir miktar dengeleme getiriyorlar akılları sıra. Anladınız mı? İlk 10'a. Sadece ilk 10'daki için geçerli. 11.ysen istediğin lastikle başla. Hiçbir önemi yok. Yani istediğin lastikle başlayabiliyorsun yarışa. Hiçbir önemi yok. Onun dışında bahsedeceğimiz pek bir şey yok. Hızlıca turumuzu atalım. Bakalım nasıl bir şey çıkaracağız. Kaçıncı olacağız? Sonuçta 90 güç açtık. Bakalım ne kadar değişmiş güç dengesi şeyin. F1'in. F1 2020'de rahatlıkla birinci olabiliyorduk 90 iken. Bakalım bunda da olabileceğiz mi? Merak ettiğim konu bu açıkçası. Line ve Nana aldım. Görmüş olduğunuz gibi. Bir tur atacağım. Turun sonuna doğru hot lap ve standarta çekeceğim. Ardından yarışımı bitireceğim. ...7 dakikamız kalmış bu arada. Sağ üstten de zamanı takip edebiliyorsunuz. Şey boyunca, sıralama seansı boyunca. Onun dışında bu ekranda da, yani bu ekranda dediğim direksiyon ekranında da aynı şekilde ERS'yi ve yanında 180 Fahrenheit yazıyor, görüyorsunuz 4 tane. Dış lastiklerin sıcaklığı, ERS sarı olan ne kadar kullanıp kullanmadığını gösteriyor. Alttaki beyaz da bir turda ne kadar overtake kullanabilirsin aslında onu gösteriyor. Onun dışında sol üstte tur süren var. İşte kaç saniye geridesin, kaç saniye öndesin diye vitesin altında gözüküyor. Vites zaten kocaman ortada. Sağ üstte hızın. Onun dışında öyle şeyler. Çok da farklı bir şeyin yok. Maksimum bilmen gereken şey tur süresinin altında kaç turluk yakıtının kaldığı yazıyor. Yani şu an bizim 5.4 tur dönebilecek kadar yakıtımız kalmış sadece. Şöyle artık hot lap'e de alıyorum. Turun sonuna doğru yavaştan yaklaştığımız için hızlı bir tur çıkarmaya çalışacağım. Bakalım kaçıncı olmayı başaracağım 90'lık zorlukta. Gayet iyi gidiyoruz. Burası biraz zor bir dönüş. Burada fren kaçırdık bir miktar. O kötü oldu yani. Orada bayağı süre kaybettim aslında. ...10.000. olmayı başardık sadece. Bir tur daha deneyeceğim hızlıca. Deneyemedik.
offline'dayken yapamıyorsunuz ama online'dayken yapamıyorsunuz ama offline'dayken rahatlıkla yapabilirsiniz. Garaja gidip tekrar go to track derseniz sezonun zamanı bitmiş. O yüzden 11. olarak başlayacağız. Bu arada vermem gereken başka ne bilgi var? Drive out diyelim, şöyle bir çıkalım. Bir yandan bilgi vermeye daha devam edeyim. Tabii ki. Önce tabii pitten çıkmamız gerekiyor onun için. Pitten çıkınca vereceğim ufak bir bilgi var, ardından yarışa başlarız. Yarışta birkaç yarış stratejisiyle alakalı birkaç bilgi veririm. Ardından fark ettiyseniz pitten çıktık. Pitin çizgisini açtığımız anda kare gözüktü sağ altta. Kareye basabiliyoruz artık. Kare ne peki? Bizim kare ne işe yarıyor? Biz pitle konuşabiliyoruz. Mesela konuşayım. Drive in front. Ya. Vehicle condition demedim ki. Driver in front. Öyle konuşabiliyorsunuz bir mikrofon sahibiyseniz. Mikrofon sahibi değilseniz direkt aşağı ok tuşlarıyla da yönlendirebilirsiniz. Box this lap. Mesela yarış yapıyorken bu önemli. İşte ben bu tur pit'e gireceğim ama pit girişini kaçırmak istemiyorum. Box this lap derseniz bu yarış çizgisi sizin şeyinizi de gösteriyor. Pit'e giriş buradan şeklinde yerde mavi bir çizgi ortaya çıkıyor. Bu sayede rahatlıkla girebiliyorsunuz. Weather report. Weather shouldn't play a factor today. We're expecting it to remain dry throughout. Dry seem like the fastest time. Diyor ki işte kuru olacak. Hava raporu da alabiliyorsunuz sürekli. Mesela yağmur yağışlı başladı ama kuruya dönecek, kaç tur kaldı, kaç dakika sonra kuruya dönecek falan, o bilgileri alabiliyorsunuz. Lewis Hamilton olarak 12.yiz. Ve 10 pozisyon geriden başlayacağımız için 22. olacağız. Biraz kaza yapmak kötü oldu sanırım. 22. demek de 20. başlayacağız anlamına geliyor. En arkadan. Olsun, challenge olur. Bizim için de eğlenceli bir içerik olur. Kamera şeyde bir şey yoktu mu, sıkıntı? Bakayım. Tamam. Kameram şarjı marjı bitebilir. Sıkıntı olabilir. Go to next session dediğimiz zaman yarışa gireceğiz. Unranked'da ve Ranked'da tamamen daha farklı işliyor işler. Yine aynı sistem. Aslında setuplarını önceden ayarla ve hazır ol sistemi var. Setupsız da yarışabilirsin. Normal setupla da yarışabilirsin ama normal bir yağmur var. Intermediate'da yarışacağız. Hiç lastik değiştirmeden bitirmeyi düşünüyoruz yarışı. Bu stratejide. Bu stratejide ise biraz daha hızlı gitmek amaçlı ve bir lastik değiştirme amaçlı ama gördüğünüz gibi zamanlama 28 dakika 33 saniyede bitecek. Bu 28 dakika 49 saniyede bitecek. Yaklaşık 16 saniyelik bir zaman kaybı var eğer aşağıdakini seçersem. Setup'ımla ilgili ufak tefek değişiklikler yapabildiğimi söylemiştim. İsterseniz şöyle bir bakalım. Nasıl yapıyoruz? R3. İşte kanat ayarlarımı ve birkaç bir şeyimi değiştirebiliyorum ama görmüş olduğunuz gibi lastikle ilgili, süspansiyonla ilgili bazı şeyleri değiştiremiyorum. Onun dışında birkaç şeyi elleyebiliyorum. O şekilde. Yani direkt bir setup yükleyemiyorsunuz ama şey yapabiliyorsunuz. Bunun yanında lastiğimi azaltabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Benzinimi azaltabiliyorum. Ama bir yerden sonra diyor ki benzinin biter diyor, bak diyor, dikkat et diyor. Çok azaltma diyor. Benzin mixini değiştiremediğim için direkt benzini bir miktar azaltmak aslında avantajlı. Benzini 15 tura göre ayarlıyorum. Hatta 15.5 olsun hadi. Bayağı bir zaman kazandık. Neredeyse 2,5 saniye kazandık görmüş olduğunuz gibi. Artık yarışa başlayabiliriz. Her şey için hazırız. Vites için vites arttırma tuşuna basılı tuttum. Çektiğimde gazlamaya başlayacağım. Aynen böyle. 20. başladık zaten. Hiçbir sıkıntı yok. Bottas da bizim gibi sonuncu başlamış. Mercedes'i tamamen iyi bir şekilde temsil ediyor.
Yağmur, sprey etkisi falan var biliyorsunuz. O yüzden bir miktar tabi illegal aldık. İllegalleri veriyoruz. Biraz fazla kesmişiz orada virajı. Fark etmemiştim. Yarışta dikkat etmeniz gereken şey, birincisi benzini zaten ayarlayamıyorsunuz görmüş olduğunuz üzere. Benzinle çok fazla oynayamıyorsunuz ama şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Overtake'i açıp açmamayı. Yani elektrikli motorunuzu devreye sokup sokmamayı, hani daha fazla sokup sokmamayı ayarlayabiliyorsunuz. Onu güzel kontrol etmeniz lazım. Virajlarda ERS motorunu açmayın ama oturduktan sonra gaza açabilirsiniz. Düzlüklerde çok faydalı olacaktır. En azından sizi bir miktar daha öne taşımakta faydası olacaktır ERS kontrolünün. Eğer ERS'yi manuel olarak kullanıyorsanız asistlerden. Asistleri de iki önceki videoda zaten anlatmıştık. Hatırlar iseniz. Yine o videoya da gidebilirsiniz, yani kanalımda var. Onun dışında burada ekstra neyimiz var? Downforce'umuzu, kanatımızın downforce'unu değiştirebiliyoruz. Ama bunu nasıl yapıyoruz? Downforce'u 10 yaptığımız zaman örneğin biz pit'e girdiğimizde bize yeni kanat takıyorlar ve taktıkları kanat 10 oluyor. Yani biz pit'e girene kadar etkisi yok. Pit'e girdikten sonra kanadımızı değiştiriyorlar. Yaklaşık 4-5 saniye kaybediyoruz ve downforce'umuz değişiyor. Bir altında Repair Wing Damage. Şimdi demiştik ya, simülasyon falan olursa car damage alma olayı. O zaman havadan bile durduk yere kanadınız zarar görebiliyor diye. Yeni kanat takıp takmak istemediğiniz aslında burada konu bahisi. Yes derseniz yeni kanat takacaklar pit'e girdiğinizde. No derseniz takmayacaklar. Auto derseniz de bir hasar görürse eğer takacak. Ya da downforce'u değiştirirseniz takacak şeklinde düşünebilirsiniz. Bir yandan sürekli spin atıyoruz. Bir yandan anlat ve bir yandan şey yap, zor oluyor tabii ki. Mesela safety car girdim. Safety car halbuki off gözüküyordu. Demek ki artık otomatik bir şey. Ha, virtual safety car girdi. Safety car girmedi ki. Mesela buradan da aynı şekilde lastiğimi değiştirebiliyorum. Soft lastik takabilirim bu yağmurlu havada. Medium takabilirim, hiç fark etmez. Ama bana önerdiği şey genelde bu ekranda çıkıyor zaten. Intermediate vardı en başta, fark ettiyseniz. Sonradan ben değiştirdim. Intermediate öneriyorsa Intermediate takmamı istiyor demektir. Change. Evet, gireceğiz ve yeni lastik takacağız. Mecburuz, zaten spin attık, kaza yaptık. Şimdi onun dışında yapmanız gereken bir şey yok. Burada farklı ekstra bir şey anlatmıyor. Ekstra bir şey yok. Kareye bastığınızda da burada da ekstra herhangi bir şey yok. Box Dislap diyebilirim mesela. Full information verdi. Box Dislap. Şimdi kanadım yok. Yeni kanat takacağım, o yüzden box'a gitmem lazım. Ve bu sebepten dolayıdır ki işte soruyorum. Hani söylüyorum, haber veriyorum. Hem onlar hazırlık yapıyorlar, pitim daha kısa sürüyor. Hem de kanadım yok bir yandan. Zorlanıyorum gerçekten. Hem konuş hem sür falan çok zor oluyor. Hani ben size triklerini anlatayım. Ondan sonra zaten ekstra olarak bir video daha yaparız. Yeni bir rehber videosu daha yaparız. Daha hızlı nasıl dönülür onu anlattığım bir video olur. Bir time trial gireriz. Ve güzel bir time trial yaparız birlikte. Ardından işte bunu nasıl yaptık, neresinde hata yaptık, neresinde iyi yaptık falan. Bunu videosunu açar ve izler ve yorumlarız, olur mu? Böyle bir şey düşündüm. Yani bir rehber videosu daha gelecek. 4 rehber videosu olacak toplamda gibi düşünebilirsiniz F1 2021 için. Onun dışında anlatılacak çok fazla bir şey kalmadı. Anlatabileceğim ne var? Taktiklerle ilgili. Demiştim ya, kuru havada eğer ilk 10'a girerseniz, ilk 10'a girdiğiniz lastik softsa soft'la yarışıyorsunuz. Eğer medium'sa ilk 10'a girdiğiniz lastik, medium'la yarışmaya başlıyorsunuz ve o medium'la, yani biraz aşınmış bir medium, aşınmış bir soft'la yarışıyorsunuz. Demek istediğim o.
Bu noktada bahsedebileceğim başka bir şey pist stratejiniz. Şimdi ilk onda başlamazsanız bir hard lastik alıp çok uzun süre pistte kalabilirsiniz. Yani pist son 6-7 tur kala örneğin şeye girersiniz, pite girer, yeni bir lastik alırsınız. Ya da ilk ondasınız ve soft'la yarışıyorsunuz. İlk 2-3 tur güzel gidersiniz, sonra biraz kaymaya başlar, fark edersiniz. 5. 6. turdan sonra gidersiniz bir soft daha alırsınız. Ama şimdi bu hard lastik olayının mesela nasıl bir dezavantajı var derseniz, hani ben 12. başlayacağım ve hard lastik aldım ve çok uzun süre pistte kalmak istiyorum. Eğer en ufak bir kazaya karışırsanız sizin acayip dezavantajınız olur. Çünkü kanat değişmesi lazım, pite girmeniz lazım ve yeni bir lastik tercih edeceksiniz. Büyük ihtimal medium falan alacaksınız yarışı bitirene kadar, onunla takılacaksınız ama yapma, spin atma artık. Şimdi yağmurlu, bir de alışmadığımız bir sürüş şeyi var. F1 2020'den 21'e henüz yeni geçtik. O yüzden pek alışamadık oyuna ama kuruda eminim çok güzel işler yapacağız. Rahat olun, o konuda sıkıntı yok. Bir sonraki rehber videosunu bekleyin, biraz daha hızlı görmek istiyorsanız beni. En son neyden bahsediyorduk? Evet. Hard lastik aldık, işte dezavantajınız olacak çünkü hard lastiği tam kullanamadınız. Hard lastik çünkü ilk başlarda biraz dezavantajlı, daha yavaş kalıyor. Ama tur attıkça, lastik ısındıkça daha hızlı turlar atmaya başlıyorsunuz. Hard lastik daha sonradan açılan bir lastik, yani öyle diyebilirim. İlk başlarda verimli bir şekilde çalışmıyor diyebilirim. Eğer kaza yapar, kanat değiştirmek zorunda kalırsanız acayip dezavantajlı bir duruma düşeceksiniz. Burada tamamen psikolojik ve taktiksel yapacağınız stratejiler önemli, ön plana çıkıyor. Güzel strateji yapmayı başarırsanız ve o stratejiniz uyarsa, hiçbir şekilde kazaya da karışmazsanız birinci olmamanız gibi bir şey yok yani. Hem yeterli tur sürelerine de ulaşıyorsanız kesinlikle çok rahat bir şekilde birinci olacaksınız. Örneğin hani 2-3 gün önce sanırım yüklemiştim. Yine kanalımda bulabilirsiniz. F1 2021'in ilk ranked videosu şeklinde. O videoda drive-thru penaltı yiyordum yarışa erken başladığım için ve 5. olarak başlıyordum. 5 kişi arasından 5. oluyordum. 5 turluk bir yarış. İlk turu atıyoruz. Ben ikinciyim. Birinciyim hatta. İkinci turda ben 5.'yim. Üçüncü turda 4. Sonra işte hızlı bir şekilde birinciliğe geri çıkıyordum. Önemli olan hani iyi sürmek falan değil, strateji yapabilmek. Karşı taraf şansıma birkaç kazaya karıştı ve biraz daha yavaş sürüyorlardı. Bu sayede çok rahat bir şekilde birinci oldum mesela. Ve bir ranked videosuydu o, yani unutmayın. Yani sadece strateji değil, biraz şans da işin içinde olmalı. Aynı zamanda biraz tecrübe de olmalı. Örneğin şu an benim tecrübem çok fazla yok F1 2021'de ve biraz kayıyorum, fark ettiğiniz üzere, yağmurlu yolda. Ve bahsedilebilecek ne kaldı ki? Artık çok fazla bir şey kalmadı. Çok uzun da tutmak istemiyorum videoyu. Nereden baksanız 40 dakika olmuş. Ben bunu biraz kesip biçerek iyice düşürmeye çalışacağım ama ne kadar olur bilmiyorum. Mavi bayrak. Bunu da görmüş oluyorsunuz. Bunlar bildiğiniz kurallardır diye düşünüyorum zaten. Mavi bayrak gördüğünüz zaman size tur bindiren bir araba vardır ve ona yol vermeniz gerekiyor. Sizden daha hızlı ve önünü kesmeyin ama. Önünü kesmeyin, olur mu? Neden ben? Neyse. Tekrardan izleyelim ya. Çok komik. İşte kontrolü kaybetmek ölüm yani, anlıyor musunuz? Kuru olsa bu kadar olmazdı. Islakta da biraz fazla kaydığını düşünüyorum. F1 2020'de yani daha güzeldi. Yani daha keyifliydi en azından, onu söyleyebilirim. Biraz traction kontrol falan açmak istiyor sanki bu oyun. Çünkü biraz abartılı şekilde kayıyor yani, anlıyor musunuz? Red Bull kazanmış yarışı da. Bottas da Hamilton da hiç oldu. Şimdilik bu rehber videosundan da bu kadar olsun.
Yarın yayınları muhtemelen takip etmeyi unutmayın. Onun için abone olmayı unutmayın. Yeni bir rehber videosu. O da kuru zeminde nasıl daha hızlı dönebilirsiniz onu anlattığım bir video olacak. Bir tane hızlı tur atacağız. O turu nasıl yaptık ondan bahsedeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Beden sağlam ama kafa hasta. Yapma bana şaka maka. Çünkü ben anlamam. 10.000 euro kafadan.